Afrika ve Avrupa'nın arasındaki mesafe yalnızca 13 kilometre. Buraya pek tabii köprü yapılabilir. Üstelik 20 milyar dolarlık bir maliyetle. Ama mesele yalnızca mühendislik değil. Fas'la İspanya arasındaki siyasi gerilim, son göçmen krizi ve Avrupa'nın güvenlik endişeleri bu projeyi neredeyse imkansız hale getiriyor. Peki dünyanın en önemli iki kıtası neden hala birbirine bağlanamadı? Videoyu beğendiysen anlatmaya başlıyorum. Atlas Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan bu dar su yolu dünyanın en önemli iki kıtası olan Avrupa ile Afrika'nın arasından geçiyor. İki kıta arasındaki mesafe en dar noktada yalnızca 13 kilometreye kadar düşüyor. Bu noktada Afrika ve Avrupa birbirine o kadar yakınlaşıyor ki kıyıları çıplak gözle görebiliyorsunuz. Haliyle de böyle bir bağlantı son derece önemli olabilir. Çünkü Avrupa Birliği'nin yaklaşık 450 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın 1,5 milyarı aşan nüfusunu doğrudan birbirine bağlayacak. Bu durum her iki kıtanın ekonomisi üzerinde büyük bir etki yaratabileceği gibi ticareti arttırabilir, ulaşımı kolaylaştırabilir ve turizmi önemli ölçüde geliştirebilir. Peki bu kadar faydalar sağlayabilecek olmasına rağmen Cebeli Tarık Boğazı üzerine neden hala bir köprü yapılmadı? AB bunu fonlayamaz mı? İşte her şey göründüğü gibi değil dostlar. Cevap aslında çok basit. Avrupa Birliği istila edilmekten korkuyor. Evet, biraz abartılı söyledim ama aslında tam olarak bundan korkuyorlar. Yine de gelin biz diğer nedenlere de biraz göz atalım. Cebeli Tarık Boğazı dediğimizde doğal olarak aklımıza İspanya geliyor. Fakat buradaki egemenlik yapısı aslında sanıldığından biraz daha karmaşık. Çünkü boğaza adını veren Cebeli Tarık Yarımadası İspanya'nın güney ucunda bulunmasına rağmen İspanya'ya değil Birleşik Krallığa bağlı. Cebeli Tarık 1713 Utrecht Anlaşması'yla İngiltere'ye bırakılmıştı ve bugün hala bir Britanya denizaşırı toprağı olarak yönetiliyor. İngiltere, Yarımada'nın çevresindeki yaklaşık 3 deniz millik alanı Britanya Cebeli Tarık karasuları olarak kabul ediyor. Bu bölgede güvenliği Cebeli Tarık polisi ve İngiliz Kraliyet Donanması sağlıyor. Ancak İspanya, İngiltere'nin bu sulardaki egemenlik iddiasını kabul etmiyor. Madrid'e göre Utrecht Anlaşması'yla İngiltere'ye yalnızca Cebeli Tarık'taki kale, şehir ve liman bırakıldı. Limanın dışındaki deniz alanları bırakılmadı. Bu nedenle zaman zaman İspanyol güvenlik ve donanma gemileri İngiltere'nin kendi karasuları olarak gördüğü bölgeye giriyor ve iki ülke arasında diplomatik krizler yaşanıyor. Yine de boğazın tamamı İngilizlerin kontrolünde demek ahmaklık olur. İngiltere yalnızca Cebeli Tarık çevresindeki küçük bir bölümü fiilen yönetiyor. Boğazın kuzey kıyılarının büyük bölümü İspanya'ya, güney kıyıları ise Fas'a ait. Fakat burası uluslararası gemilerin kullandığı bir geçiş noktası olduğu için ne İspanya, ne Fas, ne de İngiltere boğazı tek başına kapatabiliyor. Yani Cebeli Tarık Boğazı'nın kıyıları 3 farklı yönetimin kontrolünde olsa da ortasındaki deniz yolu bütün dünyanın kullanımına açık. Dolayısıyla Cebeli Tarık Boğazı harita üzerinde küçük görünse de dünya açısından son derece büyük bir öneme sahip. Çünkü Akdeniz ile Atlas Okyanusu arasında doğal bir geçiş sağlıyor. Buna karşılık Süveyş kanalı oldukça dar olduğu için büyük deniz araçlarının burada karaya oturması gibi tehlikeler de oluyor. Bu da haliyle trafiği kilitliyor. Cebeli Tarık Boğazı ise büyük yük gemilerine çok daha geniş ve açık bir geçiş alanı sunuyor. Bu nedenle boğazdan geçen gemilerin sayısı da son derece yüksek. Süveyş kanalında yılda yaklaşık 20 bin, Panama kanalındansa yaklaşık 14 bin gemi geçerken Cebeli Tarık Boğazı'ndan her yıl 100 binden fazla gemi geçtiği iddia ediliyor. Çok sayıda yük gemisi Batı Yarımküre'den aldığı değerli ürünleri Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'ya taşıyor. Bazı gemilerse Süveyş kanalını aşarak Asya'ya ve Çin'e kadar ulaşıyor. Benzer şekilde Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya ve Amerika'ya gitmek isteyen gemiler de Cebeli Tarık Boğazı'nı kullanmak zorunda. Dolayısıyla Cebeli Tarık Boğazı küresel piyasalar açısından hayati önem taşıyan bir ticaret güzergahıdır. Ticaret ve turizmin elde edebilecek bütün ekonomik kazançlar düşünüldüğünde pek çok kişi dünyanın bu iki önemli bölgesini birleştirecek köprünün neden hala yapılmadığını merak ediyor. Ama durum biraz daha farklı çünkü aslında bu fikir üzerinde hiç çalışılmamış değil. Zira 1979 yılından bu yana birçok kez fizibilite araştırması gerçekleştirildi ve farklı projeler ortaya atıldı. Ancak Cebeli Tarık Boğazı'nın üzerine köprü inşa etmeyi son derece zorlaştıran bazı önemli sorunlar bulunuyor. Bunların başındaysa projenin elbette maliyeti geliyor. Tahminlere göre Cebeli Tarık Boğazı üzerine yapılacak bir köprünün maliyeti 5 milyar dolardan başlayarak 20 milyar dolara kadar çıkabiliyor. Çünkü burada inşa edilecek köprü dünyanın diğer büyük köprüleriyle karşılaştırıldığında çok daha zorlayıcı teknik özelliklere sahip olacaktır.
Ancak her şeyden önce köprünün dünyanın en büyük deniz araçlarının altından rahatlıkla geçebileceği biçimde tasarlanması gerekiyor. Bunu söylemek kolay olsa da uygulamaya geçirmek son derece zor. Doğal olarak Boğaz'dan ve kurulacak olan bu bağlantıdan en fazla yararlanacak ülkelerin, yani İspanya ile Fas'ın bu maliyeti de üstlenmesi bekleniyor. Ancak iki ülkenin bugüne kadar maliyetin nasıl paylaşılacağı konusunda kesin bir anlaşmaya varamaması da başka bir unsur. İspanya bu köprüden Fas'ın daha fazla yararlanacağını, bu nedenle maliyetin daha büyük bölümünü onların karşılaması gerektiğini savunuyor. Fas yönetimi ise maliyetin iki ülke arasında yarı yarıya paylaşılmasını istiyor. Yani ilk önce bu meselenin açılması lazım. Sonrasında ikinci en önemli mesele ise köprünün ekonomik açıdan ne kadar verimli olacağı. Yani köprü tamamlandıktan sonra gerçekten yeterli düzeyde gelir sağlanabilecek mi? Mesela İngiltere ile Fransa arasında inşa edilen Manş Tüneli'ni ele alalım. Bu tünelin yapımı yaklaşık 14,5 milyar dolara mal olmuştu. Ancak tüneli her yıl 20 milyondan fazla yolcu kullanıyor. Bir yolcu İngiltere'den Fransa'ya yaklaşık 121 sterlin karşılığında geçebiliyor. Böylece tünel her yıl milyarlarca dolarlık yeni bir ekonomik hareketlilik meydana getiriyor. Cebeli Tarık Boğazı'na bir köprü yapılması durumunda da aynı ölçüde gelir elde edilip edilemeyeceği tartışmalı. Çünkü Fas'ın gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 130 milyar dolar düzeyinde. Bu nedenle birkaç milyar dolarlık bir projeyi finanse etmek Fas açısından oldukça ağır bir yük olabilir. Üstelik bu köprünün geçiş ücreti 20 dolar olarak belirlense bile maliyetin kısa sürede karşılanabilmesi için her yıl olağanüstü sayıda insanın bu güzergahı kullanması gerekiyor. Böyle bir yolcu sayısına ulaşıp ulaşılamayacağıysa ciddi bir soru işareti. Bizdeki gibi garanti geçiş sayısı verilir mi? Onu da sizlerin yorumuna bırakıyorum. Ancak şu da bir gerçek ki İspanya Avrupa Birliği üyesi olduğu için AB bu projeyi fonlayabilir. Daha önce size Bosna'daki sıra dışı durumu anlatmıştım. Hırvatistan, Bosna'nın tek limanı olan Neum'a gelen gemileri etkileyebilecek bir köprü kurdu ve bu projeyi Avrupa Birliği fonladı. Yani istediklerini de yapabiliyorlar. Ama bu proje yapıldığında Avrupa nüfusu doğrudan etkilenebilir. Zaten fonlamamalarının asıl nedeni de bence bu. Gelelim bir diğer büyük problem olan köprünün inşa sürecine. Cebeli Tarık Boğazı dünya deniz taşımacılığının en yoğun güzergahlarından birisi. Bu nedenle burada yapılacak köprünün boğazdaki deniz trafiğini aksatmayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Cebeli Tarık Boğazı'nın ortalama derinliği yaklaşık 365 metre. Ancak bazı noktalarda derinlik 900 metre aşıyor. Başka bir ifadeyle boğazın bazı bölümleri dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife'nin yüksekliğinden bile daha derin. Bugüne kadar yapılmış en büyük köprü ayaklarından bazıları Fransa'daki Millau Viyadüğü'nde bulunuyor. Bu ayakların yüksekliği yaklaşık 336 metre. Cebeli Tarık Boğazı'ndaysa bazı bölgelerde 9 metreyi aşabilecek, üstelik büyük bölümü suyun altında kalacak köprü ayakları inşa etmek gerekebilir. Bu da mühendisleri bayağı zorlayacak bir süreç. Üstelik boğazdaki güçlü su akıntıları da tek bir yöne doğru ilerlemiyor. Derinlerdeki su Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na, yani doğudan batıya doğru hareket ederken yüzeydeki suysa Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e, yani batıdan doğuya doğru akıyor. Haliyle bu kadar yüksek köprü ayaklarının iki farklı yönden gelen güçlü su basıncına dayanması gerekiyor. Fakat köprü açısından en büyük tehdit denizin içine dikilecek olan devasa ayaklar ve güçlü akıntılar değil. Bu bölgede tektonik levhalar hareket halinde. Yani deprem sıklıkla meydana geliyor. Bu nedenle burada bir köprü inşa edilse bile güçlü bir depremin yaratabileceği sonuçlar son derece ağır olabilir. Araştırmacılara göre Cebeli Tarık Boğazı'nın altında büyük bir yapıyı taşımaya elverişli olmayan yumuşak kil tabakaları bulunuyor. Ancak saymış olduğum tüm bu nedenler Avrupa ile Afrika'nın hiçbir şekilde birbirine bağlanamayacağı anlamına gelmiyor. Köprüye alternatif olabilecek bazı farklı projeler de gündeme gelebilir. Bunlardan biri elbette az önce de örnekte verdiğim gibi İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Tüneli'ne benzer biçimde deniz tabanının altında geçecek olan bir demiryolu tünelidir. Ancak böyle bir tünelin inşası da projenin maliyetinin çok daha üst seviyeleri çıkarır. Ancak az önce de söylediğim bunların hiçbiri mesele değil. Zira asıl mesele şu: İspanya ve Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler tünel ya da köprü yapılması halinde Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin sayısının önemli ölçüde artabileceğini düşünüyor.
Avrupa ülkeleri böyle bir göç hareketini denetim altında tutmanın son derece zor olabileceğinden endişe ediyor. Aslında bu konuda haklılar da. Geçtiğimiz günlerde Fas ve İspanya arasında yaşanan durum oldukça gerçek. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl abonesi olarak bana maddi anlamda da destek verebilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca bir sonraki videoda neler izlemeyi veya neler dinlemeyi istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.